Bu yemekte Endonezyalıların en çok kullandığı yasmin pirinç kullanıyorum. Asya'da yasmin gibi güzel kokulu pirinç kullanmayı severiz. Önceden 3 su bardağı veya 750 mililitre su ile dürüladık. Öncelikle 200 mililitre Hindistan cevizi sütü, 300 mililitre su ve 2 tatlı kaşık zerdeçal tozunu kaynatın. Taze zerdeçal bulabilirseniz pilavı daha lezzetli yapar. 2 adet taze zerdeçal kullanabilirsiniz. Sonra 2 adet havlucan, 2 adet limon otu, 5 adet karanfil, 3 adet limon yaprağı, 1 adet tarçın, 3 adet defne yaprağı ve 1 tutam tuz. Sonuncusu isteğe bağlıdır. Çünkü Türkiye'de bulmak biraz zor. Varsa ekleyebilirsiniz, eğer yoksa eklemek şart değil. Ama kullanırsa pilav daha güzel kokar. Bu pandan yaprağı, 2 adet ve 2 tane anason. Çok yavaş ateşte kokurene kadar kaynatın. Yavaş veya orta ateşte yaklaşık 5-10 dakika sürer. Hindistan cevizi sütü içerdiği için bu şekilde karıştırmayı bırakmamalısınız. Kaynattıktan sonra yasmin pirincini tencereye ekleyin. Birkaç dakika malzemeleri iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kokusu çıkana kadar iyice pişirin. Sarı pilav zerdeçal, Hindistan cevizi sütü ve birçok baharatla beraber pişirir. Ocağı kapatın ve biraz soğumasını bekleyin. Pilav sıcakken koni şeklinde bir kalıp yapın. Sonra aynı anda tabağa koyun. Nasi tumpeng olarak adlandırılır. Hemen hemen her kutlamada bulunan sarı koni şeklinde bir pilavdır. Normalde nasi tumpengi birçok yan ürünle beraber yeriz. Rendang, bir çeşit et yemeği, tavuk, yer fıstığı sosu veya sambal sosu, bir Endonezya baharatlı sosu türü gibi ve çiğ sebzeler. Nasi tumpeng böyle servis edilir. Koni şeklindeki nasi tumpengin felsefesi birçok volkanın bulunduğu Endonezya'nın coğrafi konumu ile ilgilidir. Şimdi tadına bakın. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok lezzetli. Baharatların tadını alabiliyorum. Hindistan cevizi sütü tadını daha lezzetli yapmış. Lezzet hakkında konuşursak, baharat açısından zengin, tuzlu ve felsefe dolu.